Bir insanın attığı 3 golden biri jeneriklik olur mu? Şu son vuruşlardaki naifliğe bakar mısınız? Rüzgarın bir çiçeğin yapraklarını okşaması gibi. Sevgilinin yanağından alınan küçük bir buse gibi. Jack Grealish'in topa her dokunuşu sanatın ta kendisi. Öneri dünyası futbol hikayeleri başlıyor. Peki kimdir bu Jack Grealish? Jack Peter Grealish 10 Eylül 1995 yılında Birmingham'da doğdu. Babasının aşık olduğu, dedesinin de bir zamanlar top oynadığı, bordo mavi renkleriyle gönüllerde taht kurmuş Aston Villa kulübünün kapısından içeri girdiğinde henüz 5 yaşındaydı. Kulağa garip geliyor değil mi? Anaokulu çağındaki bu çocuğun oyun hamurlarıyla, parmak boyalarıyla falan oynaması gerekirdi. Koca bir maziye sahip bu kulübün akademilerinde daha bu yaşta ne işi olabilirdi? Söz konusu Jack Grealish ise durum biraz farklı. Çünkü 5 yaşındayken 9 aylık kardeşi Keelan ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Bu amansız ölüm belki de onun hayatında bir dönüm noktası olmuştu. Annesi ve babasının gözyaşlarını her gördüğünde, kardeşi Keelan'ın Aston Villa logolu battaniyelere sarılmış uyurken çekindiği fotoğraflarına her baktığında biraz daha büyüdü. Kardeşiyle bir daha yaşayamayacağı günleri, gidemeyeceği maçları düşündükçe kahrolan küçük adam Jack, daha o yaşlarda kendine söz vermişti. Bir gün Aston Villa'da A takıma yükselecekti. Goller atacak, kupalar kaldıracaktı. Kazandığı madalyalar olacaktı. İşte bütün bunları küçük kardeşi Keelan'a adayacaktı. Aradan yıllar geçti. Jack Grealish 18 yaşına gelmişti. Artık Aston Villa'nın A takımındaydı. Fakat fazla süre bulamadığı için o sene Notts County'ye kiralanmıştı. Zaten kariyerinde Aston Villa'dan ayrıldığı tek birim de burasıydı. Bu arada o seneler milli takımlar düzeyinde de çeşitli gençlik organizasyonlarında ödülleri topluyordu. Fakat onun gözü sadece bordo mavi renkli formadaydı. Bu formayla büyük zaferlere imza atmak istiyordu. İlk başlarda gerçekten kolay olmamıştı. Önce yaşadığı talihsiz sakatlıklar, sonra takımın genel olarak kötü gidişi birden kendilerini Championship'te bulmalarına yol açmıştı. Burada da işler yolunda gitmeyecekti. İlk seneleri büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanarak ligi 13. sırada tamamladılar. O dönem İngiliz medyası her hafta Jack Grealish hakkında yeni bir transfer haberi çıkarıyordu. Yeteneğini daha büyük bir kulüpte göstermesi gerektiği konusunda adeta bütün spor yorumcuları ağız birliği etmişti. Hatta kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar da buna eklenince az kalsın Tottenham'a transfer dahi oluyordu. Fakat bu transfer kulübün satılması sonucunda gerçekleşmedi ve Jack Grealish o senede bordo mavili kulüpte kaldı. İkinci senelerinde biraz daha toparlanmış olsalar da ligi 4. bitirdiler ve playoff'larda elendiler. Artık birileri yeter demeliydi. Önce emekli olan tecrübeli stoper John Terry yardımcı antrenörlüğe getirildi. Sonrasında Abraham, Bolasi, Tuanzebe, El Ghazi gibi kaliteli futbolcularla kadro güçlendirildi. Jack Grealish o sene Premier Lig'de birçok kulüpten teklif aldı. Kariyer için gitmesi belki mantıklı gözükse de Jack Grealish yüreğinin sesini dinledi ve o sene de Aston Villa'da kaldı. Aston Villa o sene onun da büyük katkılarıyla playoff'larda Derby County'yi 2-1 yenerek ait olduğu yere Premier Lig'e geri döndü. Jack Grealish için gerçek film şimdi başlıyordu. Çünkü o artık tutkuyla bağlandığı kulübün kaptanıydı ve Premier Lig'deydi. Fakat diğer Aston Villa futbolcuların sanki akılları hala bir alt ligde gibiydi. Jack Grealish'in 10 gol 8 asistle oynadığı sezonu Aston Villa sadece 1 puan farkla Bournemouth'un üstünde 17. sırada tamamlamıştı. Kaptan Jack Grealish'e transfer teklifleri yağmaya devam ediyordu. Fakat kaptan hiçbir teklifi dinlemeye tenezzül bile etmedi. Çünkü o Romalı Totti gibi Aston Villalı Jack Grealish'ti. İnsanların izlemekten keyif aldıkları, farklı saç stilinin gençlerde bir moda akımına dönüştüğü bir idol haline gelmişti. 2020-2021 sezonu ise kelimenin tam anlamıyla Jack Grealish sezonuydu. Aston Villa onun önderliğinde durdurulamıyordu. Topla buluştuğu istisnasız her an tehlikeli bir pozisyona dönüşüyordu. Sihirbaz kelimesini belki de en çok hak eden futbolculardan biriydi. Attığı milimetrik paslar, sahilde yürü gibi attığı çalımlar, onu daha ilk gördüğünüz andan itibaren diğerlerinden ayırmanızı sağlıyordu. Özellikle ligin 4. haftası Liverpool deplasmanında aldıkları 7-2'lik tarihi skorda attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle 5 gole direkt katkısı bulunan Grealish, bütün dünyada o gece hakkında en çok arama yapılan isim oldu. Kaptan Jack bir gün Aston Villa'yı şampiyon yapar mı bilinmez ama
küçük kardeşi Keelan için mücadele etmeye devam edeceği de bir gerçek. Şimdi sizleri bu kadife ayaklarla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, esen kalın.